Merhabalar. Yeleğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomun birinde bu şekilde başlama tekniğini göstermiştim. Onu şu yukarı sağ üst köşeye kart olarak ekleyeceğim. Oradaki yazıya tıkladığınız zaman bu tekniğin yapım videosuna erişeceksiniz. Tam şu sağ köşeye bırakacağım. İkinci videomuzda da yaka yuvarlama yani kısa satır tekniğini anlatmıştım. O kısmı yapacağız. Burada şimdi artırma işlemimi tamamladım ben. İp tüylü olduğu için şöyle biraz arkadan size biraz daha net olduğu için göstereceğim artırma sayımı. Bakın artırmalarımız şu, her delik bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. artırmamı da yaptım. Şimdi ön parçamızın yani sol ön parçamızın ilmekleri burası. Artırma yerine geldik ve artırma ilmeklerimi ön parçaya dahil ettim. Şimdi kol ayrımını yapıyoruz. Burada farklı bir şişe öreceğim. Burada misinalı şiş kullanabilirsiniz ya da ip ilmeklerinizi ipe de geçirebilirsiniz sonradan ördükten sonra. Burada bir dolamamı yine yapıyorum, artırmamı son kez ve kol için ilmeklerimi farklı bir şişin üzerine örüyorum. Dediğim gibi böyle farklı bir şiş örebilirsiniz ya da ipin üzerine geçirebilirsiniz ilmeklerinizi. Şimdi burada bu artırma yerinden bir sonraki artırma yerindeki ilmeklere kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi ördüm. Artırma yerine geldim bakın. Burada bu şişteki ilmekleri bırakıyoruz ve misinalı şişimizle örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada artırma ilmeklerimizi ön parçaya vermiştim. Kolda da yine kola dahil etmiyorum. Şimdi burası arka parçamız. Artırma yeri. Misinalı şişimi aldım. Bir artırma yaparak başlıyorum. Son artırmamızı yapmaya devam ediyoruz. Şöyle şu şişi altta bırakalım. Bir dolamamı yaptım. 1 2 ilmeğimi ördüm ve yine artırma yerindeyiz. Bir artırmamı yaptım ve ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın burası arka parçamız. Şuradaki artırma yerine kadar bu ilmekleri örüyoruz misinalı şişimize ve oradan yine beraber devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi burası kol için ayırdığımız ilmeklerimiz ve ben bunu misinalı şiş üzerine geçirdim. Çünkü bu çorap şişine geçirmiştim. Böyle bükülmediği için rahat örülmüyor. Şimdi arka tarafın ilmeklerini de yine örerek artırma noktasına geldim. Burada artırma ilmeklerimi arkaya dahil edeceğim. Buradaki 2 ilmeği dolamamı yapıyorum. Son dolamam 1 2 ve burada yine bir dolama yapıyorum. Şimdi bu kısımda tekrar farklı bir misinalı şiş kullanıyorum.
Sizde misinalı şiş yoksa böyle düz şişe örerek ipe de aktarabilirsiniz ilmeklerinizi. Şimdi bu ilmeklerimi yine ben örerek misinalı şişime geçireceğim. Nereye kadar geçiriyorum? Buradaki artırma noktasına kadar. Ve kol için ilmeklerimi yine ördüm. Çekiyorum bu misinalı şişi de. Yine arka parçamızı ördüğümüz şişimizle devam edeceğiz. İki ön ve arka parçamız beraber devam edecek. Burada yine artırma noktasındayım. Artırma yaptım. İki tane artırma ilmeğimi ördüm ve son artırmamı da yapıyorum ve ön parçamın ilmeklerini örerek sıramı tamamlayacağım. Bakın burası da sağ ön parçamız. Bakın şimdi kol için ilmeklerimizi ayırdığımız zaman görüntü bu şekilde olacak. Şu sol kolumuz ön ve arka birleşti. Burada da yine ön ve arka birleşti. Burada da sağ kolumuz var. Şimdi burada bu sırada göstereceğim. Şu koltuk altında bir artırma yapacağız. Onu göstereceğim. Ve kol ağızlarına da yine bu şekilde desenli bir bitirme ekleyeceğim. Şimdi önce şu ilmeklerimi buraya kadar örüyorum. Şimdi ön parçanın ilmeklerini ördüm. Koltuk altına gelmiş olduk. Buradan sonra arka parçamızı öreceğiz. Şimdi burada parça bir ip alıyorum. Bu şekilde ilmek aldığımız zaman hem kol için hem de etek ucuna doğru öreceğimiz ilmeklerimiz hazır olacak. Yani iki yönlü de ilmeğimiz hazır olacak. 1 2 ve 3. Bu 3 ilmeği aldım. Tabii ki karşı tarafa alacaktım aslında. Bir an hızlı almış bulundum. Şöyle hemen geçiriyorum ki burayı örerek arka tarafa geçeceğiz, o yüzden. Şuradan bir düğüm atalım, çok sıkı olmamak kaydıyla, çünkü bu ipi geri açacağız. Bakın ipimin olduğu yer burası ve arka sırada olduğumuz için ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu almış olduğumuz 3 tane ilmeği de ters örüyorum. Ve arka parçanın ilmeklerine geçiyorum. Burada en son yaptığımız artırmamız var. Onu ördüm. Ve diğer ilmeklerimi de öreceğim. Ve kol için bakın koltuk altında 3 ilmek artış yapmış olduk. Küçük bir yelek olduğu için 3 ilmek, 2 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi arka tarafın ilmeklerini öreceğim. Yine buradan beraber devam edeceğiz. Arka tarafın ilmeklerini ördüm. Yine koltuk altına geldik. Burası kolumuz için ilmekler. Şöyle şişleri örgüye batırdığımız zaman bizi rahatsız etmeyecek. İpimiz burada. Karşıdaki şişimize yine farklı bir iple ilmek alacağız.
hafiften bağlıyorum, çok sıkmadan. Çünkü daha sonra bu ipi açacağız ve çıkaracağız örgümüzden. Ve ilmeklerimizi karşı şişimize aldık. Yine örmeye devam ediyoruz. Şöyle tutalım. 1 2 ve 3. Şimdi ön parçamızda yine en son artırma yapmıştık. Artırma ilmeğimizi örerek başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelelim ve kolumuzu örerken şu uç kısımda yapacağım dediğim kısmı yine beraber yapalım. Şimdi arka tarafı istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben de ördükten sonra uzunluğu sizinle paylaşacağım. Şimdi kol ağzını nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Zaten kol ağızlarını ve etek ucunu aynı şekilde bitireceğim. Şu kısımlar zaten düz olarak örüyoruz. Şimdi buraya ayırdığımız ilmeklerimizi şöyle dönerek öreceğiz. Şişimin üzerine getiriyorum ilmeklerimi. Burada böyle misinalı şiş de kullanabilirsiniz örerken. Çorap şişleri, yani 5 şiş olan şişlerden de kullanabilirsiniz. Bu misinalı şişim küçük olduğu için ben 1-2 tane de çorap şişi dahil edeceğim örgüme. Şimdi kol ağzını da yine aynı şekilde gül kurusu rengimle yapacağım. Burada ipimi buradan dahil ediyorum. Şu uç kısmını biraz büyük bırakalım. Ve bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ve şuraya geldiğimiz zaman, yani ilmeklerimizin sonuna geldiğimiz zaman yine beraber devam edeceğiz. Bakın bütün ilmeklerimi örerek geldim. İpim burada. Şimdi burada almış olduğumuz ilmeklerimizi kol içinde kullanacağız. Düğümü sıkı atmayın deme sebebim buydu. Üç tane ilmek almıştık burada, hatırlarsanız. İpi çektim. Bir tane taktım. Ve bakın burada bir ilmek daha var. Sarı ipimin olduğu yere girdim. Yine çektim. Ve burada da bir ilmek daha var.
ince bir iğne ile genişletiyorum bu kısmı. Normalde kolay çıkması lazım ama ben sanırım çekiştirdim, biraz sıkılaştı burası. Ve düğümü açtım. En son hali. Bu ipi de ilmeğin içerisinden çekiyorum. Ve bakın ipimizde şöyle bir ip daha var. Normalde 3 ilmek almıştık ama böyle bir tane de bu şekilde oluşuyor. İlmeklerimizi şişimize dizdik. Şimdi burada şu ayrık duran ipi şöyle şişime takıyorum. Bununla ve bir sonraki ilmeği beraber alacağım. İpim katlı olduğu için düzeltiyorum katlarını. Şöyle birleştiriyoruz ve bakın burada herhangi bir delik olmadı. Sıradaki ilmeklerimizi yine örerek devam ediyoruz. Burada da son ilmeğimiz var. Şuradan birkaç ilmeği şişime geçireceğim. Ve şişime geçirdim gördüğünüz gibi. Böyle birkaç şiş olmasa dönüş zor oluyor. O yüzden en az 3 ya da 4 şişle dönerek örebilirsiniz rahatça. Buradaki son ilmeğimizde yine şuradan, burası zaten artırma yerimizdi. Yani ajur olan kısım. Şişime takıyorum ve her iki ilmeği de yine beraber aldım. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Başlangıç noktamıza geldik ve ipimi burada sıkıca bağlıyorum. Şimdi dönerek bir sıra döndük. 2, 3 ve 4 sıra öreceğiz. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Şimdi 4 sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burası da başlangıç yerimiz. Burada başlangıçta tuttuğumuz ipimiz var. Buradan anlayabiliriz. Zaten koltuk altının bitiminden yeni sıraya başlıyorduk. Dönerek ördük. Şimdi 2 ilmeği beraber aldım. Bir dolama yaptım. İki ilmeği beraber alıyorum. Yani bir kez bir dola. Bir kez bir dola. Bir kesiyorum. Bir doluyorum. Bu şekilde yine dolaşacağız ve buradan beraber devam edeceğiz. Ve bir kez bir dola yaparak sıramı tamamladım. En son bir kestim ve burası da bir dolanmış hali. Burada şöyle bakacağım.
Bir kez bir dola yaparak sıramı tamamladım. En son dolamamı yapıyorum. Bakın burada bir tane ilmek tek kaldı. Bunu da tek olarak örüyorum. Zaten koltuk altına denk geliyor. Şimdi bütün ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Şu alttaki gibi yine 1, 2, 3 ve 4 defa dönerek öreceğiz ve daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Ve gördüğünüz gibi üst tarafın uzunluğu da alt tarafla aynı oldu. Yani 1, 2, 3 şişimin üzerindekiyle 4 ilmek oldu. Şimdi şöyle çevirerek yaptığımız zaman çok daha rahat olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Bakın şu altta görünen renkli ipimizden her ilmekten bir defa geçeceğiz ve sıradaki ilmeğimi alacağım, buradan geçireceğim. İkinci ilmeğime batıyorum, şişimin üzerindeki ilmeği de aldım ve ipimle üçünü beraber topluyorum. Bir tane tığımın üzerinde var, bir tane bu alttakine batıyorum, bir de şişimdeki ilmeği aldım. 3 oldu. Üçünü beraber topluyorum. Tığımızın üzerinde hep bir ilmek var. Bir alttaki ilmeğe batıyorum. İpimiz bakın aradan gidiyor. Şişimin üzerindeki ilmeği alıyorum ve 3 ilmeğim var. Üçünü beraber topluyorum. Yine sıradaki ilmeğe batıyorum, önce alttan ipi aradan yürütüyorum, şişimin üzerindekini aldım ve üçünü beraber topladım. Sıramızı tamamlayana kadar bu şekilde yapacağız ve görünüşünü sizinle yine paylaşacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi tığlayarak birleştirdim ve gayet temiz bir görüntü elde ettik. Buradaki ördüğümüz sıra sayıları böyle kıvrılmasını sağlıyor. Kollarda olduğu için bu şekilde görünmesini istedim. Bakın yakada daha düz. Etek ucuna da aynı bu şekilde yapacağım. Orada da yine sizlerle sayılarını paylaşacağım. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yeleğimin etek ucunu öreceğim. Diğer kolumun yine ağız kısmını öreceğim bu şekilde. Ve en sonda yaptığımız şu uç kısmın sayılarını vereceğim etek ucunda ve videomuzu sonlandıracağız. Ve yeleğimin alt kısmını da ördüm. Bakın alttaki kısım biraz daha düz oldu. Burada buharlı ütünüzün buharını böyle fazla değdirmeden arada mesafe kalarak buhar vererek daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Buralar özellikle kıvrık dursun diye bu şekilde yapmıştım. 4 sıraya 4 sıra örmüştük her iki tarafı da, şu bir kez bir doladan hariç. Burada da şöyle küçük bir parçayı bıraktım size gösterebilmek için. Bakın burada 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ilk başladığım tarafı. Sonra bir kez bir dola yaptım. Burada da 1, 2 şişimizin üzerindekiyle 3. Yani bir sıra eksik ördüğümüz zaman böyle tırtıklı görünüm daha düz duracak.
Yine aynı şekilde diğer taraflarda, yani kolda göstermiştim. Burada da yine tekrar edelim. Şuradaki görünen renkli ipimizden tığ ile battım. Bakın ipimiz aradan geliyor. Şişimin üzerindeki bir ilmeği aldım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek oldu. Üçünü beraber topluyoruz. Bir kez daha yapalım. Buradan batıyorum. Şişimin üzerinden ilmek alıyorum bir de. Ve tığımın üzerindeki 3 ilmeği birden topluyorum. Tığımızın üzerinde hep bir tane ilmek kalıyor. Neden 3 oldu diye sorarsanız. Bir tane buradan battığımız zaman oluyor. 2. Bir de şişimizden ilmek aldığımız zaman 3. Üçünü beraber toplayarak buradaki işlemi de tamamlayacağım. Ve küçük bolera tarzı bir yelek oldu. 2 tane ilik açtım ben. Bakın bir tane burada, bir tane burada. Aşağıya kadar açmadım. Çünkü bolero, kısa duran bolerolarda böyle birkaç ilik yeterli diye düşünüyorum. Şöyle durmasını istediğimiz için. Ölçü olarak verecek olursam şöyle 28 santim. Boyunu da tam şöyle yakanın arkadan, bakın yakaya tutuyorum. Tam buraya kadar 19 santim. Kol altından sonra da 9 santim örmüşüm. Ölçülerimiz bu şekilde. Ben nasıl ayarladım? 1,5-2 yaş için olacaktı bu. Elbise örmüştüm. Birkaç video öncesine bakarsanız aynı bu renk iple. O elbisenin üzerine ördüm bunu da. Takım yapacağız. Şu büyük olan bebeklerden var bende. Sanırım 9-10 ay ya da 1 yaş kadar olan bebekler var büyük. Onlara giydirerek ölçtüm ve hoş durduğunu düşündüğüm yerde boyunu tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.